Figürcünün Seyir Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Sevgili FSD ailesi, yepyeni bir incelemeyle yine karşınızdayım. Biliyorsunuz dün Ninja Kaplumbağalar incelemesi gelecek diye günler öncesinden post atmıştık. Ama ne oldu? 4 Mayıs'ı ben unutmuş oldum. 4 Mayıs'a bir Star Wars incelemesi ekleyebilmek adına Ninja Kaplumbağaları hafta içi başka bir güne taşımak zorunda kaldık ve ben bugünkü bölümü sabahtan beri alelacele çekiyorum ama çok da güzel oldu. Bu arada hemen şunu sormak istiyorum. Level dergisinin Mayıs sayısını koleksiyonunuza eklediniz mi? Zira Figürcünün Seyir Defteri çok güzel bir röportajla Level'in yeni sayısındaki yerini aldı. Tam da Star Wars ruhuna uygun müthiş bir röportaj var. Uzay custom, Star Wars ile ilgili custom figürler, araçlar ve Star Wars evreninde yer alan envai çeşit yaratıkla ilgili iş üretmekte, modelleme yapmakta, boya iş yapmakta müthiş güzel işleri var. Hem Instagram'dan bakmanızı öneririm hem de dergideki güzel röportajı okumanızı öneririm. Şimdi bir Star Wars koleksiyoneri olarak her zaman Kotobukiya'nın ürünlerinden memnun kaldığımı daha önceki videolarda da belirtmiştim. Tam da şu anda yukarıda beliren kutucuktan daha önce yaptığım incelemeyi izleyebilirsiniz. Star Wars ile ilgili iki tane konu vardı aklımda. Ya heykel toplayacaktım ya aksiyon figür toplayacaktım. Ben heykel olarak 1.10 ölçeği seçip Kotobukiya'da karar kıldım ve çok da memnun oldum. Hem likeness hem boya işçiliği hem modelleme her şeyinden şimdiye kadar çok memnunum. Ve bunu büyütmeyi düşünüyorum aslında. Bugünkü konuklarımız R2-D2 ve C-3PO. Gerçekten modellemesi, boya işçiliği, ayrıca bir heykel olmasına karşın artikülasyon özellikleriyle beni çok mutlu eden bu set. C-3PO'nun yaklaşık 17-18 santimlik bir ebatı var. R2-D2'nun da yaklaşık 12 santim 11 santime tekabül eden bir ebatı var. Son derece güzel modellenmiş ve boyanmış birer işçiliğe sahip ikisi de. Hala piyasada bulabileceğiniz heykel setlerinden bir tanesi. Amazon'da da bulabilirsiniz. Yurt içindeki mağazalarda da bulabilirsiniz. Hazır hala bunu bulma şansınız varken bence kaçırmayın. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan Star Wars gününe özel yaptığımız incelemeye geçelim. Uzun zamandır bir Kotobukiya kutusu incelememiş bünyem şu an mutluluktan gözyaşlarını tutamayacak kıvama geldi arkadaşlar. Evet, daha önce de hep söylediğim gibi ben Kotobukiya kutularını seviyorum açıkçası. Siyahın kullanımı da hep mutlu eder beni. Şimdi kutumuza karşıdan bir bakalım. Kutunun ön yüzünde R2-D2 ve C-3PO'nun fotoğraflarını görüyoruz. Altta Star Wars logosu ve karakterin isimlerini görmekteyiz. 1/10 scale pre-painted model kit ibaresi var. Bazen soran oluyor bu ne demek diye. Aslında sadece boyanılmış hazır halde bir ürün demek arkadaşlar. The Artifix Plus logosu mevcut. Kutumuzun yan tarafını çevirelim. C-3PO'nun fotoğrafı var. Altta da Star Wars logosu var. Kutunun diğer tarafında R2-D2 fotoğrafı var. Yine SV logosunu görmekteyiz. Kutunun arka tarafına geçelim. Üstte Star Wars logosunu görüyoruz. R2-D2 ve C-3PO'nun fotoğraflarını görmekteyiz. Onun altında karakterleri açıklayan bir info var. En altta da karakterlerimizin aksesuarlar ile çekilmiş fotoğraflarını görmekteyiz. Kutunun üzerinde Star Wars logosu, altta ise diğer uyarı ve bilgiler mevcut. Kutu tasarımı bu şekilde standart bir Kotobukiya Artifix Plus Star Wars Line kutusu olmuş. Geçelim heykellerimizin aksesuarlarına. C-3PO için A New Hope filmindeki o sahneyi canlandırabilmeniz adına bir adet minicik Comlink aksesuarı geliyor arkadaşlar. Bunu kaybetmemeye özen gösterin. Bir adet yine C-3PO için ekstra bir el modellemesi gelmekte. Ayrıca R2-D2'yu isterseniz 2 bacağı üzerinde, isterseniz 3 bacağı ile birlikte sergileyebilmeniz için bir aparat geliyor arkadaşlar. Ben şu anda onu takmış durumdayım. Şu gördüğünüz parçayı bu aparatı söküp çıkarttığınızda yerine takıyorsunuz. Sanki karakterin altındaymış gibi gözüküyor. Ve son olarak base'ler. Kotobukiya'nın bütün heykellerinde bu geliyor zaten. Mıknatıslı karakterlerin altındaki bölümden buraya sabitliyorsunuz.
Ben size şöyle bir fikir vereyim. Bu base'leri diorama olarak kullanabilirsiniz. Filmdeki sahnelerden, özellikle çöl sahnelerinden bunun üzerine malzemeyle, kumla vesaireyle bir uygulama yaparsanız karakterler üstünde çok daha keyifli bir hale gelir. Bu da bir fikir olarak kalsın. R2-D2 Star Wars'un ana karakterlerinden birisidir bildiğiniz gibi ve Britanyalı aktör Kenny Baker tarafından canlandırılmıştır. Kotobukiya bana göre Star Wars'un hakkını veren markalardan birisi. Özellikle modelleme ve boya işçilikleri 1.10 PVC heykeller arasında beni hep yakalamıştır. Hemen heykelimize şöyle bir yakından bakalım. Detayları, boya işçiliği, modellemesiyle bir Star Wars fanını mutlu edeceğini düşündüğüm çok güzel bir işçiliğe sahip. Öncelikle bunu söyleyelim. R2-D2'nun kafa bölümü hareketli. İstediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. Karakterin baktığı yönü değiştirebiliyorsunuz. Üzerindeki tüm detaylar atlanmadan yapılmış. Zaten böyle bir ikonik karakterde bu hatayı yapmazsınız diye düşünüyorum sevgili markalar. R2'nun kafa bölümünüze metal havası veren gri bir boya kullanmışlar. Metalik mavi ve lacivert tonları da diğer bölümleri filmdeki gibi doğru bir şekilde göstermek adına güzel uygulanmış. Kafa bölümündeki detaylarda radar gözünü, hologram oynatıcısını görebiliyorsunuz ve diğer R2'nun işletimsel bölümleri detaylı bir şekilde modellenmiş. Alt tarafa indiğiniz zaman bütün body'de kirli, kremsi bir beyaz boyama görüyoruz ve yine aslına uygun şekilde metalik mavi ve lacivert tonlarda boya işçiliği son derece başarılı olmuş. R2'nun bu iki ayağı çıkıyor arkadaşlar. İsterseniz iki ayak, isterseniz aparat ile üçüncü ayak şeklinde pozlamanız için buradan ayarlama yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben 3 ayakla kullanıyorum. Bu ayağı söküp buradan şu elimde gördüğünüz parçayı alıp buraya takabiliyorsunuz. Böylelikle 2 ayak varmış ve 3. ayak da burada takılıymış şekilde gözüküyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi ayak bileklerinden de eklem noktalarına sahip. Pozlamanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Son derece detaylı bir şekilde modellenmiş. Bütün heykelde olduğu gibi burası da son derece başarılı olmuş. Gerçekten gördüğüm en güzel R2'lardan birisi olmuş. Ben çok beğendim. Bu anlamda benden son derece geçerli bir puan aldı. Şimdi geçelim canımız ciğerimiz en sevdiğimiz protokol droidimiz C-3PO'ya. C-3PO Yıldız Savaşları serisinin bütün filmlerinde bulunan ve Anthony Daniels tarafından canlandırılan bir droiddir malumunuz. 6 milyonun üzerinde lisan, lehçe, kod ve her türlü kültüre ait nezaket kuralını bilmektedir ki bunu da zaten filmler içerisinde görüyoruz. İki karakterimiz de heykel formunda da olsa eklemlere sahip ve ufak da olsa pozlanabilir olmaları bana göre büyük bir artı. C-3PO'nun kafası 360 derece dönebiliyor ama bir şeyleri anlamak adına kafasını Hintli kardeşlerimiz gibi hafif eğdiği poz sabit ki bence çok tatlı. Kafa modellemesini ben çok beğendim. Hem ebat olarak doğru hem de detayları keyifli. Filmdeki karaktere doğruluk anlamında çok benziyor. Karakterin kafasının üzerindeki anteni, yanlardan görebildiğimiz audio sistemi, gözleri her şey gayet güzel modellenmiş ve başarılı gözükmekte. Geçelim body kısmına. Öncelikle diğer Kotobukiya PVC heykelleri arasında sanıyorum ki en hafif olanı kesinlikle budur. Tüy gibi gerçekten çok hafif. Bu yüzden bazen dokunurken ya da taşırken endişe ediyorum ki kırılabilir. Bu yüzden biraz dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi heykel formatında da olsa karakterimiz omuzlardan ve el bileklerinden hareket noktalarına sahip. Filmdeki bazı sahneleri referans alarak pozlamalar yapabilirsiniz bu anlamda. C-3PO'nun body'si parlak metal altın bir tonda boyanmış. Renk olarak kesinlikle doğruluk anlamında yüksek puanlar alıyor benden. C-3PO'nun modellemesi de mükemmel olmuş. Üzerinde bulunan tüm üniteler doğru bir şekilde modellenmiş. Bel bölgesindeki kablolardan tutun da parmak ve ellerin modellemelerine kadar doğruluk anlamında çok iyi iş çıkartmışlar. Heykel ayak bölümünden sabit. O kadar da değil. Yani artikülasyon anlamında orada bir coşma yok. Tüm body'sinden farklı olarak gümüş ayağı da güzel bir detay olarak yerini almış. Bence tıpkı R2 gibi C-3PO da son derece güzel bir işçiliğe sahip, güzel bir boya işçiliğine sahip. Karakterin ikonik havası yakalanmış. Star Wars sevenleri kesinlikle mutlu edecektir.
Son olarak toparlayacak olursak, eğer Star Wars koleksiyoneriyseniz, Star Wars'a ilgi duyuyorsanız ya da bu karakterleri seviyorsanız kesinlikle koleksiyonunuza katmanız gereken parçalardan birisi. İsterseniz set olarak sergileyin, isterseniz tekil olarak sergileyin, kesinlikle sırıtmayacaktır. Fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Diğer Kotobukiya, Artefix Plus, Star Wars heykelleriyle birlikte oldukça güzel bir set. Figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal mecralarda ve figürcününseyirdeferi.com'da bizi takip edebilirsiniz. Son olarak her ay Level dergisindeki köşemizi okuyabilir ve Twitch'teki canlı yayınlarımıza abone olup takip ederek katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.